Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var, yünlü bir ipim var. Şöyle göstereyim. 100 gram 310 metre uzunluğu olan iplerden. Bu ipimizde harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 11 ve 11'in katları artı 5 ilmek sayısında olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. İlmeklerimin tamamını arka yüzünde düz örerek tamamladım. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Şöyle ilmek sayımızı tekrar göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmek. Burada da yine 11 ilmeğim var. Sonunda 5 ilmeğimiz. Bu şekilde ilmeklerimi tamamladım. Şişimde 27 ilmeğim var. 27 ilmekle modelimi anlatmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 ilmek düz. 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği ile beraber burada 5 ilmeğim var. Daha sonra şu 6 ilmekte işlem yapacağız. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeğin ikisini bir alarak sola doğru kestim. Burada bakın 3 defa bu işlemi yaptık. 1, 2, 3. 3 tane artırma, 3 tane kesmemiz oldu. Buraya kadar bir model. Şimdi tekrar aynı şekilde yapıyoruz. 5 ilmek düz. Burada kenar ilmeği ile 5 olmuştu. Şimdi ortalarda 5 ilmek düz örüyoruz. Bakın şöyle. 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma, yine sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. 1, 2, 3 defa aynı işlemi tekrar ettik. Sıra sonunda yine 4 düz ilmek, kenar ilmeğimle 5 oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğiyle beraber 5 düz ilmek ördüm. Modeli tamamladık. Şuradaki düz ilmeklerle başladığımız için burada da aynı sayıda ilmek bıraktık modeli tamamlamak için. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Ben lastiksiz başlıyorum arkadaşlar ama siz isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz altında. Haroşa lastik olur, bir ters bir düz, 2 ters 2 düz, hepsinden yapabileceğiniz lastikle olur.
İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki şu ajurlu olan ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeğimizi sola doğru yine kesiyoruz. Bir artırma, bakın burada zaten bir önceki sırada da kestiğim ilmek. Yine bunun ikisini bir alarak sola doğru kestim. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu ajurlu olan kısmın başında bir düz, sıra başında, sıra sonunda da yine bir düz ördük. Burada 2 defa tekrarlamış olduk şu artırma ve kesme işlemini. Birinci sırada 3 tekrar yapmıştık. Üçüncü sırada 2 tekrar yaptık. Birer tane başlarda düz ördük. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ara boşluğumuz bunlar. Bunlar hep düz örülecek 5 ilmek. Ajurlu kısma gelince şu birincisini düz ördüm. Daha sonra artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. 6 ilmeğimizi şöyle bu şekilde tamamladık. Sıra başında yani bir başta düz ördüm, bir sonunda arada 2 tane artırma ve kesme yaptık. Sıra sonunda 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Farklı bir işlemimiz yoktur bu modelde. Onun için biraz burada hızlı örüyorum. Çünkü farklı bir işlem yapmayacağım. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum. Benimki tamamen el alışkanlığı arkadaşlar. Sizler de eliniz nasıl alışıksa, nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bana böyle kolay geliyor. Bazen şöyle soranlar oluyor, niye öyle örüyorsunuz diye, ama benimki alışkanlık. Yani annemden böyle öğrendim. Böyle devam ediyorum. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle modelimiz böyle devam edecek. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde kuracağız. Bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek. Kenarlarda 4 düz ördüm. Bir de kenar ilmeğini almıştık. Toplamda 5 ilmeğimiz var yine. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi ikisini bir topladım, kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Birinci sırada bu işlemi bakın 3 defa yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 kesme, 3 artırma yaptık. Yine arada 5 düz ilmek, 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Bu işlemi 3 kez tekrarladık yine. Sıra sonunda 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım.
Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Daha önce de dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı işlem yapmayacağız. Sadece ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Zaten ilmeklerimizin tamamı dikkat ederseniz ters. Yine arka yüzünde ters örerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay, zevkle yapılan bir model. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 4 düz ilmek. Sıra başında 4 düz ilmek, kenar ilmeğinden sonra geldim şu 6 ajurlu ilmeğimize. Bunun birincisini düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Birincisini düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında tekrar bir düz ilmek ördüm. Buradaki 6 ilmeği bu şekilde yaptık. Birinci sıra ön yüzünde 3 defa tekrarlıyorduk bu artırma ve kesme işlemini. Üçüncü sıra ön yüzünde 2 defa yapıyoruz. Başında ve sonundaki ilmeği düz örüyoruz. Birer tane. Sadece bu örgüde dikkat etmeniz gereken o. Yani birinci sıra ve üçüncü sıradaki farklılık. Evet, yine 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir düz ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. 6 ilmeği bu şekilde şekillendirdik. Bir düz, artırma, kesme, artırma, kesme, bir düz. Sıra sonunda 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Şişi düşürdük. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde yapmamız gereken işlem ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim. Dediğim gibi model bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Modelde kaydırma yok. Hep üst üste aynı şekilde kuruyoruz. Bu model ince ipe yakışır, kalın ipe yakışır. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu modeli uygulayabilirsiniz. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Son sıramız 4. sırayı da tamamladık. Evet, bakın model şöyle yavaş yavaş gözükmeye başladı. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yapımı da kolay modellerden. Bir parça da daha önce şöyle hazırlamıştım. Hemen göstereyim. Bakın. Bunu da daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş halini de görmeniz için. Burada da alt sırayı ipimi 2 kat yaparak altta kullandığım kısa ipi 2 kat yapıyorum. İlmekleri o şekilde çıkartıyorum. Modelin arka yüzü bu şekilde.
Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Modelde şöyle görüntüsünde hiçbir farklılık olmuyor. Dediğim gibi isterseniz lastik üzerinde de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Ben bugün böyle göstermek istedim. Ama lastik üzerine de kullanabilirsiniz bu modeli. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka, etol şal yapımında, yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanılabilecek güzel ve yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.